Gezgin bir şef Floransa'da. 3 eseri de aynı anda burada görebiliyorsunuz. Daha önceki yediklerimiz tiramisusuysa hazırsanız Floransa gezimiz başlasın. Biz Floransa'ya Bologna'dan trenle geldik. Biletlerimizi Omio uygulamasından aldık. Farklı seferleri ve fiyatları tek ekranda karşılaştırmak için gerçekten çok pratik oluyor. Hızlı trenle yolculuğumuz yaklaşık 40 dakika sürdü. Bilet fiyatlarına da gelecek olursak 10-15 euro bandında değişiyor. Bu arada yeri gelmişken ufak da bir hatırlatma yapayım. Eğer bir önceki durağımız olan Bologna videomuzu henüz izlemediyseniz onu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Şimdi Santa Maria Novella'ya geldik. Buranın kökleri aslında 1221'e dayanıyor. Bu bazilika tren istasyonunun hemen yanında yer alıyor. Hatta indiğimiz istasyonda adını doğrudan buradan almış. O karakteristik yeşil beyaz mermer cephesiyle Floransa'ya adım atar atmaz sizi karşılayan mimarisiyle gerçekten çok zarif ve etkileyici bir yapı. Yapımı ise 13. yüzyıla Dominiken rahiplerine kadar uzanıyor. İçerisi ise adeta bir sanat galerisi gibi erken Rönesans dönemine ait çok ünlü fresklere ve devasa vitraylara ev sahipliği yapıyor. Şimdi Floransa'da eski bir eczaneye geldik. Buranın kökleri aslında 1221'e dayanıyor. Santa Maria Novella'daki rahipler burada yüzyıllar önce bitkilerden merhem, iksir ve esans hazırlıyormuş. En meşhur ürünlerinden biri de Aqua della Regina. Yani 1533'te Medici için hazırlanıp Fransa'ya kraliyet ailesine hediye olarak götürülmüş. Bugün ise tarihi atmosferiyle parfüm ve bitkisel bakım ürünlerini satan adeta müze gibi bir dükkan. Ama inanılmaz güzellikte gerçekten. Ayrıca buradaki ürünleri de koklayabiliyorsunuz. Thank you. Aqua della Regina'yı şimdi kokluyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir kokusu var. Yani bunu nasıl tarif edebilirim? Böyle odunsu kokular, çiçek kokuları. Çok güzel kokuyor. Floransa'nın kalbi, en popüler noktası olan Santa Maria del Fiore, yani meşhur Duomo'dayız arkadaşlar. Yukarıdaki devasa kubbesini şehrin her yerinden net bir şekilde görebiliyorsunuz. Dış cephesinde bulunan beyaz, yeşil ve pembe mermerler çok karakteristik. Burası yüzyıllar süren bir inşaat sonucu tamamlanmış. Özellikle bu gördüğünüz kubbe dönemin en iddialı yapılarından biri sayılıyormuş. Dışarısının o şatafatına kıyasla içeriye girdiğinizde sizi aslında şaşırtıcı derecede sade ve ferah bir atmosfer karşılıyor. Ama içerideki asıl olay kesinlikle kafanızı kaldırıp yukarıya baktığınızda başlıyor. O devasa kubbenin tam iç kısmına çizilmiş inanılmaz büyüklükteki Kıyamet Günü freski var. O kadar detaylı ve devasa ki insan boynu tutulana kadar incelemekten kendini alamıyor. Bir de katedralin girişinde kapının hemen üstünde çok ilginç bir detay göreceksiniz. Günü gece yarısına göre değil de gün batımına göre hesaplayan 24 saatlik çok eski bir İtalyan saati var ve hala da çalışıyor. Tabi buraya kadar gelmişken o meşhur kubbeye çıkmamak olmaz. Yalnız ufak bir uyarı, asansör yok ve tepeye ulaşmak için tam 463 basamak tırmanmanız gerekiyor. Ama en tepedeki o inanılmaz panoramik Floransa manzarası bütün yorgunluğunuza kesinlikle değecek. Biletler konusunda da çok önemli bir tüyo. Kubbeye çıkış biletleri resmi sitede 30 euro ama aylar öncesinden tükeniyor. Bizim gibi sonradan acentelerden almak isterseniz fiyatlar bir anda 50 euro hatta 80 euro bandına kadar da çıkabiliyor. Kapıda yer bulmak zaten imkansız. O yüzden planınızı yapıp biletinizi çok önceden online kapmayı unutmayın. Kubbeye çıkmak için aldığınız o 30 euroluk kombine bilete hem Çan Kulesi hem vaftizhane hem de katedralin altındaki mahzen ve müze olmak üzere tam 5 yerin girişi dahil. Katedralle ilgili bir bilgilendirme yapayım. Pazar günü ve resmi tatiller zamanında burası kapalı oluyor. Aklınızda bulunsun.
Bu arkamda görmüş olduğunuz sekizgen yapı da vaftizhane olarak geçiyor. Floransa'nın en eski ve en tarihi yapılarından bir tanesi. Ünlü şair Dante bile burada vaftiz edilmiş. Dış cephesi çok zarif ama asıl efsane olan kısmı o altın sarısı bronz kapıları. İşçiliği o kadar kusursuz ki Michelangelo bile görüp büyülenmiş ve onlara cennetin kapıları adını takmış. İçeri girdiğinizde de tavanı kaplayan devasa altın mozaikler gerçekten göz kamaştırıyor. Eskiden Floransalıların vaftiz törenleri burada yapılıyormuş. Şehrin dini ve tarihi ritüellerinin merkezi gibi de düşünebilirsiniz burayı. Duomo'nun hemen yan tarafında Çan Kulesi var. Hemen karşı tarafında da Giotto var. Yani 3 eseri de aynı anda burada görebiliyorsunuz. Bu arada Çan Kulesi de Duomo gibi renkli mermerlerle kaplı. Buraya çıkabiliyorsunuz da. Yukarıdan Floransa manzarasını ve özellikle Duomo'nun kubbesini çok net görmüş olabiliyorsunuz. Öğle yemeği için Il Grande Nuti diye bir restorana gittik. Zaten mekanın önüne geldiğinizde direkt o meşhur vitrinin dikkatinizi çekiyor. Camın hemen arkasında taze taze hamur açıp makarnaları yapıyorlar. Biz öğlen saatinde gittiğimiz için içerisi çok kalabalık değildi ama önceden rezervasyonumuzu da yaptırmıştık. Giderseniz mutlaka siz de baştan rezervasyon yaptırın çünkü mekan normalde çok yoğun oluyor. Oturduktan sonra masaya risotto, carbonara, ravioli ve trüflü parmesanlı makarna söyledik. Yanında da bölgenin yerel şarabından açtırdık. Yemeklerin hepsi gerçekten çok lezzetliydi ama dürüst olayım, benim sipariş ettiğim o trüflü parmesanlı makarna bir başkaydı. Yani daha önceki yediklerimiz tiramisusuysa Bu nedir? konuşamadım. Tiramisuysa bunlar nedir? Panna cotta çok iyi. Bir tane daha tiramisu mu söylesek? Söyleyelim ya. 3 tane de tiramisu ortadan kayboldu. O derece yani. İnanılmaz iyi. Floransa'dan bir şey isteyen var mı? Alamam. Fransa'dan bir şey isteyen var mı? Bana bir Alamam. Şehrin en gözde yapılarından bir tanesi de bu bulunduğumuz Republika Meydanı. Etrafında bir sürü kafe ve restoran var. Ancak burayı özel kılan tek şey tarihi kafeleri değil, meydanın ortasındaki o masalsı antik atlı karınca ve günün her saati yankılanan sokak müzisyenleriyle burası gerçekten şehrin kalbinin attığı yer. Meydanda yükselen o tek sütun ise harita üzerinde Floransa'nın tam coğrafi merkezi olarak kabul ediliyor. Meşhur kafe Cili de burada arkadaşlar ama şu an tadilattaymış ama biz önceden geldiğimiz için onun görüntülerini de size hemen ekliyorum buraya. Ardından gezimize devam ediyoruz. Tiramisu'suyla meşhur olan Cili'ye geldik. Gilli diye yazılıyor. Umarım Cilli diye okunuyordur. Burası 1733 yılından beri açık olan şehrin en eski ve en şık kafelerinden bir tanesi. İçeriye girdiğinizde o tarihi atmosfer ve zarif dekorasyon gerçekten çok etkileyici. Ortamın tadını çıkarmak için birer tane kahve söyledik, bir de meşhur tiramisu'larından denemek istedik. Ama dürüst olmak gerekirse kahveler gerçekten başarılı. Mekanın o tarihi ambiyansında oturmak da çok keyifliydi ama tiramisu'yu pek beğenmedik. Floransa'da yediğimiz en iyi tiramisu kesinlikle değildi. Beklentimizin biraz altında kaldı. Yine de sadece o zarif atmosferi solumak, meydanın kalabalığını izlemek ve güzel bir kahve molası vermek için kesinlikle uğramanız gereken yerlerden biri.
Floransa'nın en meşhur sokak lezzetlerinden bir tanesi de bu gördüğünüz soslu, baharatlı panini arasındaki işkembe. Lampredotto denilen bu sandviçi bu kadar özel yapan şey, işkembenin kereviz, domates ve havuçlu et suyunda saatlerce pişip inanılmaz yumuşak bir hale gelmesi. Ekmeğin içi önce o sıcak et suyuna daldırılıp ıslatılıyor, ardından bolca et ve üzerine o hafif maydanozlu ve sarımsaklı salsa verde sosu ekleniyor. Geçen sefer geldiğimizde deneyememiştik Floransa'yı ama bu sefer açık bulunca dedik ki bunu kaçırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Ve şimdi hazırsanız sizlerle birlikte deniyoruz. Zaten yapılışını izledik. Bu arada ben hiç işkembe sevmem. Asla kötü değil. İşkembe olduğu için sadece yumuşak ve yemesi zor. Bol sarımsaklı, bol baharatlı ekmekle birlikte çok güzel gidiyor. Bir daha hani seve seve dener miyim bunu? Ama geldiğinizde mutlaka denemeniz gereken lezzetlerden bir tanesi kesinlikle bu olsun. Bu arada sevmem dedim ama şu an ikinci ısırığı alacağım ben. Bence kesinlikle dene. Kötü değil. Ben normalde hayatımda işkembe süremem. Yanında 4 farklı naneli sakız var. Rahat olabilirsin. Floransa'nın en meşhur şans ritüellerinden bir tanesi de Porcellino heykeli. Önce Floransa'ya tekrar dönmek için heykelin burnunu okşuyorsunuz, sonra ağzına bir bozuk para koyup bırakıyorsunuz. Para sekmeden ızgaradan aşağıya düşerse dileğiniz kabul oluyor. Üstelik toplanan tüm paralar doğrudan çocuk esirgeme kurumlarına gidiyor. Oldu. Arkamda görmüş olduğunuz köprü de Floransa'nın en ikonik noktalarından bir tanesi olan Ponte Vecchio Köprüsü. İkinci Dünya Savaşı'nda şehirde yıkılmayan tek köprü burası. Eskiden üzerindeki dükkanlarda kasaplar varmış ama Medici ailesi kokudan rahatsız olunca onların yerine kuyumcuları yerleştirmiş. Bu yüzden bugün köprü boydan boya mücevher dükkanlarıyla dolu. Arno Nehri manzarasını izlemek için de harika bir nokta. Dünyada üzerinde çarşı bulunan köprü sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Biri şu an üzerinde durduğumuz Ponte Vecchio Köprüsü, bir diğeri ise bizim Bursa'daki tarihi Irganda Köprüsü. Floransa'nın genelde romantik görüntüsü buradan çıkıyor. Özellikle gün batımında buraya gelirseniz çok güzel bir gün batımıyla da karşılaşabilirsiniz. Sıradaki durağımız dünyanın en ünlü ve en eski sanat müzelerinden biri olan Uffizi Galerisi. İtalyanca'da Uffizi, ofisler anlamına geliyor. Çünkü burası 1560'larda Floransa'yı yöneten güçlü Medici ailesinin yönetim binası, yani ofisleri olarak inşa edilmiş. Ancak aile sanata o kadar düşkünmüş ki bina zamanla devasa bir sanat galerisine dönüşmüş. İçerisi kelimenin tam anlamıyla bir Rönesans şöleni. Buraya geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken belli başlı yapıtlar var. Bunların en bilineni şüphesiz Botticelli'nin meşhur Venüs'ün doğuşu ve ilkbahar tabloları. Bunun dışında Leonardo da Vinci'nin müjde tablosu, Michelangelo'nun yaptığı nadir tablolardan biri olan Kutsal Aile ve Caravaggio'nun o ürkütücü Medusa kalkanı müzenin ağır topları arasında. Müzede bizim tarihimizle kesişen çok ilginç bir detay da var. İkinci katın U şeklinde uzun koridorunda yürürken tavana yakın kısımlarda yüzlerce portreden oluşan bir seri göreceksiniz. Medici ailesinin 16. yüzyılda özel olarak yaptırdığı bu portre koleksiyonu içerisinde tanıdık simalar var. Kim bu simalar? Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın portreleri bulunuyor. İtalyan Rönesansı'nın tam kalbinde bu isimlere denk gelmek gerçekten dikkat çekici bir detay. Son olarak önemli bir uyarı, burası Floransa'nın en çok ziyaret edilen müzesi. Eğer kapıda saatlerce bilet sırası beklemek istemiyorsanız, biletinizi buraya gelmeden günler öncesinden online olarak almanız şart. Bir de teras bölümü var burada. Gördüğünüz gibi manzarası da gayet güzel. Aynı zamanda ufak bir kafeterya da var. Oturup biraz mola verebilirsiniz müzeyi gezerken.
şehrin en önemli, en kalabalık ve açık hava müzesi olarak adlandırılan meydanındayız. Piazza della Signoria. Aynı zamanda burası Floransa'nın tarihi ve siyasi meydanı da. Yani zamanında şehrin yönetimiyle ilgili her şeyin döndüğü yer burası. Şu anda etrafımızda heykeller var. Bir yanda Palazzo Vecchio'nun kulesi, diğer tarafta da açık hava heykel galerisi gibi bir yer var. Açık hava heykel galerisi kısmının adı da Loggia de Lanzi. Burası tamamen ücretsiz gezilebiliyor ve heykellerin çoğu orijinal. İçlerinde en ürpertici ve dikkat çekici olanı ise elinde Medusa'nın kesik başını tutan bronz Perseus heykeli. Floransa'yı yöneten Medici ailesi düşmanlarına bize karşı gelirseniz sonunuz böyle olur demek için bu heykeli tam da meydanın göbeğine diktirmiş. Burası Floransa'da en şehir hissi aldığınız noktalardan biri çünkü hem tarih hem hareket var. Meydanın enerjisi gece gündüz oldukça yüksek oluyor. Arkamda görmüş olduğunuz yapı da buranın aslında yönetim merkezlerinden bir tanesi olan Palazzo Vecchio. Burası aynı zamanda Floransa'nın eski belediye sarayı ve yüzyıllar boyunca şehir bu arkamda görmüş olduğunuz binadan yönetilmiş. Bugün hala Floransa'nın en sembolik yapılarından bir tanesi de kesinlikle burası. Bu arada sanırım içerisini ücretsiz olarak gezebiliyorduk belli bir bölümünü. Belediye binasının önündeki bu heykelde Michelangelo'nun David heykeli. Orijinali müzede sergileniyor. Orijinali de buradaymış. Daha sonra kaldırmışlar, müzeye götürmüşler. Şu an burada gördüğünüz replikası. Bu arkamda görmüş olduğunuz yerde hem meydanın hem de aslında Floransa'nın en simge yapılarından bir tanesi olan Neptün Çeşmesi. Meydanın içerisinde dev bir mermer heykel grubu var ve su sesiyle birlikte çok güzel bir atmosfer de oluşturuyor. Floransa'da gezerken birçok noktada bu küçük pencereleri görebilirsiniz. Bunların nedeni de 1500'lerin sonlarında özellikle Medici döneminde Floransalı soylu aileler kendi ürettikleri şarapları aracısız ve vergisiz satabilmek için saraylarının duvarına bu küçük pencerelerden yaptırıyor. Müşteriler kapıyı çalıyor, parayı uzatıyor, içeriden şişe ya da sürahi şarap veriliyor. 1630'daki büyük veba salgınından sonra ise bu pencereler yeniden önem kazanıyor. Çünkü temassız satış sağlıyor. Yani aslında erken dönemin hijyenik servis çözümü de diyebiliriz bunun için. Sayın bezmenler lütfen kapıyı açar mısınız? Herkes Aperol istiyor mu? Evet. Yeah, yes. Evet. Evet dedim ya. Aşkım. Bana aşkım dedi. 4 tane Aperol Spritz aldık, 40 euro ödedik. Yani tanesi 10 euro bilginize. Grazie mille, ciao. Bu seyahatimizde her yere yetişemedik belki ama önceki gelişimizde öyle yerler gezdik ki bu vlogda onlardan bahsetmesem eksik kalırdı. İlk durağımız Galleria dell'Accademia'ydı. Buranın olayı aslında belli. Michelangelo'nun dünyaca ünlü Davut heykeli. O devasa mermer kütlesinin nasıl bu kadar gerçekçi işlendiğini yakından görmek insanı gerçekten büyülüyor. Bu heykel için de Rönesans'ın zirvesi diyebilirim. Girişi 20 euro civarında ama kapıda saatlerce beklememek için biletinizi kesinlikle gitmeden önce kendi resmi web sitesinden alabilirsiniz. Davut'u gördükten
sonra nehrin karşı tarafına yani Palazzo Pitti'ye geçtik. Burası zamanında Floransa'yı yöneten, sanatı ve sanatçıyı fonlayan o meşhur ve aşırı zengin Medici ailesinin sarayı. İçi tam bir ihtişam şovu. Tablolar ve freskler inanılmaz. Buranın bileti ise 19 euro. Saraydan çıkınca hemen arkasındaki Boboli bahçelerine geçtik. Buraya sadece bahçe demek haksızlık olur. Devasa heykelleri, çeşmeleri ve mağaralarıyla kocaman bir açık hava müzesi gibi. Girişi ise 13 euro. İşin güzel tarafı bu bilet hemen yanındaki Bardini için de geçerli. Bardini çok daha sakin ve butik bir yer. O taş merdivenlerden tepeye çıkıp arkanızı döndüğünüzde gördüğünüz Floransa manzarası tek kelimeyle efsane. Sokaklara geri döndüğümüzde rotamızı Basilica di Santa Croce'ye çevirdik. Girişi 10 euro ama içerisi adeta bir Şampiyonlar Ligi. Michelangelo, Galileo, Machiavelli gibi tarihe yön veren isimlerin anıt mezarları burada. Dışarıdaki o renkli mermer işçiliğinin yanında içerideki bu tarihi atmosfer insanı gerçekten çok etkiliyor. Ve gelelim kapanışa. Bütün yorgunluğumuzu atmak için Floransa'nın o meşhur kartpostal manzarasını sunan Piazzale Michelangelo'ya çıktık. Güneşi o kiremit çatıların üzerinden batırmak tam bir klasik ve en güzel yanı da tamamen ücretsiz. Hatta buraya kadar gelmişken 5 dakika daha yukarıya yürüyüp San Miniato al Monte Kilisesi'ne de kesinlikle uğrayın, o da ücretsiz. Bologna'da ve diğer taraflarda olduğu gibi Floransa'da da bir food market var. Burası bayağı büyük ve içeride çok güzel şeyler var. Bazı şeyleri size tattırıyorlar da. Şimdi biz geldik, şöyle bir bakıyoruz neler yiyebiliriz, ne yapabiliriz diye. Aklınızda bulunsun, böyle çok fazla bir şeyler denemek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Çok çeşit var. Şimdi şöyle ricottalı ve ıspanaklı bir tane kiş vardı. Ondan aldık. Fiyatı 6 euro. Burada yiyeceğimiz için ısıtıyorlar. Diğer ürünleri de bunlar. Gözümüze onu kestirdik. Öğlen yediğimiz işkembeden bu pazarın içerisinde de var. Hemen size gösteriyorum. Şimdi biz ne yaptık? Saat 8'de kapanıyormuş. Bir anda bize dank etti, dedik ki affogato denemedik. Hemen Floransa'nın en meşhur yerlerinden Vivoli'ye geldik. Burada bir affogato deneyelim istedik. Aslında kahve, hemen kenarlarına dondurma koyuyorlar. Biz bir tanesini sade söyledik, bir tanesini de fıstıklı söyledik. Şimdi tadına bakıyoruz sizlerle birlikte. Önce ben şöyle kaşıkla alacağım. Yani bence bu kahve dondurma ikilisini kim bulduysa iyi bulmuş. Çok güzel. Bir de şu fıstıklının tadına bakalım. Fıstıklı çok daha güzel. Gezdik, yorulduk ve sıra geldi Floransa'nın o meşhur lezzetine. Bunun için şehrin en iyi etçilerinden Trattoria dell'Oste'ye geldik. Başlangıç olarak nefis bir tartar ve taptaze bir salata söyledik. Tabi bu masanın hakkını vermek için yanına Toskana'nın meşhur Chianti şarabından da istedik. Başrolde Bistecca Fiorentina. Olayı şu, masaya en az 3-4 parmak kalınlığında devasa bir T-bone olarak geliyor. İtalyanların en büyük kuralı etin dışı mühürlü, içi ise bayağı kırmızı, yani az pişmiş servis edilmesi. Üzerinde sos falan yok, deniz tuzu, karabiber ve zeytinyağıyla o saf lezzetini alabiliyorsunuz. Arkadaşlar çok iyi.
Kesin bilgi, bunu yayabiliriz bence her yere. Uzun zamandır bu kadar güzel bir et yediğimi hatırlamıyorum. Bu efsane etin üzerine kapanışı da tabii ki tam bir İtalyan klasiği olan harika bir tiramisu ile yaptı. Peki tüm bu ziyafet bize ne kadar mal oldu derseniz toplamda 201 euro hesap ödedik. Floransa'nın göbeğinde böyle kusursuz bir gastronomi deneyimi için kesinlikle değdiğini söyleyebilirim. Sizlere Duomo'nun önünden kapanış yapmak istedim. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ama YouTube kanalını takip edip beni izlemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.